Namaste. Bugün size Lucy'yi tanıtmak istiyorum. Lucy, Karuna Yoga'nın emektar çalışanlarından birisi. Yıllardır anatomi eğitimini onun üzerinde anlatıyorum. Gördüğünüz gibi Lucy'nin çok kusursuz bir kemik yapısı var. Ama bizlerin bedeninde maalesef bedenimiz bu kadar düzgün değil. Yani kemik yapımız bu kadar düzgün değil. Belki femur başları bir diğerinden daha kısa olabiliyor. Kalçalarda, kollarda. Yani bedenimizin hiçbir tarafı aslında eşit değil. Yani nasıl parmak izlerimiz farklıysa kemik yapılarımız da farklı. Sağ sol arasında bile fark olabiliyor. İşte yoga pratiklerini yaparken sonuçta bu farkı hissedip belki bacak boyundaki kısalık, belki kol boyundaki kısalık, belki omurgadaki eğrilikler nasıl bedenimizde ağrılar, acılar yaratabiliyor. Belki bunları fark edeceğiz. O yüzden yoga öncelikle kendini tanıma sanatı. Öncelikle içe bakıp kemiklerini, kaslarını doğru kullanmayı öğrendikçe o da sana daha güzel hizmet etmeye devam edecektir. Bugün alt ekstremiyeli anlatacağım. Alt ekstremiyelde ne var ona bir bakalım öncelikle. Gördüğünüz gibi ayak kemikleri 26 tane kemikten oluşuyor ayak kemiği ve bedende en çok kemik olan yerlerden bir tanesi. Yukarıya doğru çıkmaya başladığında bakıyoruz ki sadece büyük tibia ile fibula iki kemikten oluşuyor. Sonra dize geldiğinde burada bir kemik var, patella. Gördüğünüz gibi tek kemik femur. Bazen o kadar güçlü pozlar yapıyoruz ki bu femur kemiği bir beton kadar güçlü olabiliyor. Bazen denge pozları yapıyoruz ve o bacağı kaldırdığımızda bir o kadar daha hafif olabiliyor. Muhteşem bir tasarımımız aslında. Ve bunu bilerek doğru kullandığımız zaman bize daha iyi hizmet etmeye başlıyor. Bazen dizlerde görünür ya da görünmeyen hiperekstansiyonlar olabiliyor. Bazılarının kasları, band dokuları çok daha uzun olabiliyor. O yüzden diz geriye doğru gidebiliyor. Bende var hafif, onu bir göstermek istiyorum. Mesela dizim şu şekilde geriye attığımda görünüyor, hiperekstansiyon var. Ama bir dizimi şimdi normal mikro bükeceğim. Gördüğünüz gibi normal mikro büktüğümde dizimi, eklemimi koruyorum aslında. Bu şekilde devam edersem illaki dizin o patellası birbirini yiyecek, sonra içerisindeki o kıkırdak doku zedelenmeye başlayacak ve zaman içerisinde de sorunlar yaşamaya başlayacağım. Pozların içerisinde farkındalıkla mikro bük talimatı zaten dizleri koruyacaktır. Öğrencinizi tanıyana kadar bu talimatı verebilirsiniz. Ve bacakların kalçadan düşüşüne baktığımız zaman devamlı derslerimizde kullandığımız bir hiza var. Kalça genişliğini kullan, kalça genişliğini kullan diyoruz. İşte bu asistlerden zaten bakın düşüş şurada böyle asisten dizin hizası dizden de ikinci parmağa doğru bakıyor. Bazen iç kasların kısalması, parantez bacak gibi görüntüler oluşturabiliyor. Ama o doğamız da olmayabiliyor. Yanlış içe basmalar, ayakkabının iyi basmamasıyla ilgili de sorunlar olabiliyor. Aşağıdan yukarıya yani alt ekstremiyelden yukarıya çıkacak olursak en önce dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi kişinin kalça genişliğini korumak ve ayak tabanını olabildiğince zemine 4 noktadan yaymak. Bu bizim dünyadaki hem alanımız hem de yer çekimini bircelik bir basınçla iterek yer çekiminin gücünü kullanarak kendimizi yükseltiyoruz. Yani yer çekimi düşman da olabilir, dost da olabilir. Doğru kullanılmadığı müddetçe de düşman olabilir bedenimize. Şimdilik bu kadar. İkinci videoda kalçayı anlatıyor olacağım. Sonra diğer videolarda omurga ve üst beden olarak devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.